Merhaba gezi sevdalıları. Bugün sizlerle Ege Denizi'nin en güzel adalarından biri olan Midilli'ye doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Eğer siz de tarihi yapılar, şahane plajlar, leziz yemekler ve sıcak insanlarla dolu bir tatil planlıyorsanız Midilli tam size göre. Hadi bakalım bu adada bizi neler bekliyor? Midilli'ye ulaşmak gerçekten çok kolay. Türkiye'den Ayvalık'tan kalkan feribotlarla yaklaşık 1,5 saatte adaya ulaşabiliyorsunuz. Yunanistan anakarasından geliyorsanız Atina ve Selanik'ten uçak seferleri de var. Ama esas mesele şu: araçlı mı gidelim, araçsız mı? Gelin artıları ve eksileriyle bakalım. Araçlı giderseniz adada toplu taşıma kısıtlı olduğu için istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Şehir merkezinden uzak doğa harikalarına rahatça gidebilirsiniz. Bagaj derdi yok, alışveriş yapıp rahatça taşıyabilirsiniz. Ama feribot biletleri araçsız seçeneğe göre daha pahalı. Yunanistan'a araç sokmak için ekstra sigorta ve belgeler gerekmekte ve yaz aylarında park yeri bulmak biraz sıkıntılı olabilir. Araçsız giderseniz feribot bileti çok daha uygun fiyatlı olur. Şehir merkezinde yürüyerek veya taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Araç kiralama opsiyonuyla kısa süreli konaklamalar için ekonomik bir çözüm bulabilirsiniz. Ancak toplu taşıma seçenekleri kısıtlı ve bazı yerlere ulaşım zor olabilir. Şehir dışındaki turistik bölgelere ulaşmak için otobüs saatlerini takip etmek gerekir. Eğer bol bol gezmeyi planlıyorsanız araba şart, ama sadece şehir merkezinde takılacaksanız araçsız da güzel bir tatil yapabilirsiniz. Şimdi gelelim Midilli'de keşfedilecek en güzel noktalara. Bu adada herkese uygun bir şeyler var. Tarih, doğa, eğlence, plaj, işte mutlaka görmeniz, uğramanız gereken yerler. Mitilen adanın merkezi. Hareketli limanı, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi yapılarıyla sizi büyüleyecek. Mandamatos ve Taksiarchis Manastırı. Şirin balıkçı kasabası Skala Skemia. Eski taş sokakları, çiçeklerle süslenmiş taş evleri ve tepedeki muazzam kalesiyle tam bir masal kasabası Molivos. Plajlarıyla ünlü Petra. Milyonlarca yıl önce oluşmuş taşlaşmış ağaçları görmek isteyenler için ilginç bir durak. Doğa tutkunları için Skala Erosu. Sardalyasıyla ünlü bu kasaba aynı zamanda göçmen kuşların uğrak noktası. Midilli'nin ünlü yağlarının sırrı burada. Adanın ünlü uzo üretim merkezi Plomare. Midilli denince uzo geliyor akla. Bu iki müze uzonun tarihini ve yapım sürecini keşfetmek isteyenler için ideal. Burası da adanın en ünlü plajlarından birisi. Vaktiniz varsa daha gezecek çok yer var. Biliyorum, gezerken en çok düşündüğünüz şey burada ne yesek. İşte kaçırmamanız gereken Midilli lezzetleri. Tabii ki uzo. Efsane Yunan içkisi mezelerle şahane gider. Deniz ürünleri, kalamar, ahtapot, taze balıklar tam bir ziyafet. Ladotiri peyniri, Midilli'ye özgü zeytinyağında bekletilmiş bir peynir. Kesinlikle çok lezzetli. Kalloni sardalyası, adanın en meşhur yemeği, ızgara veya marine olarak mutlaka deneyin. Yunan salatası, ballı yoğurt ve lokma. Peki, Midilli'de nerede kalalım? Adada her bütçeye uygun konaklama seçeneği var. Sahil keyfi istiyorsanız Molivos, Petra veya Skala Erosu taraflarına bakabilirsiniz. Eğer şehir merkezinde kalayım derseniz Mitilen'deki butik oteller harika bir seçenek. Huzurlu bir tatil istiyorsanız Plomari veya Agiasos köyleri de çok güzel. Ve işte Midilli turumuzun sonuna geldik. Umarım bu rehber size ilham vermiştir. Midilli'ye giderseniz yorumlarda mutlaka deneyimlerinizi paylaşın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.